Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Amigurumi ipi kullandım ve 2 numara tığ kullandım. Hazırsak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Halkamızı yapıyoruz. Ve 3 tane zincir çekip halkanın içerisine 12 tane trabzan yapıyoruz. On iki trabzanı tamamladık. Tığımı çekiyorum ve arkadan batırıp ilmeği buradan arkaya alacağım. Sonra örgümü tekrar çeviriyorum ve ilmek yaptığım o gözeneğin altından tığı batırıp tekrar ipimi alıyorum ve ikisini birden çekeceğim. Önce ilk ilmeği takıyorum, sonra ikinci ilmeği takıyorum ve ikisini birden çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra ipimi doluyorum ve aynı gözeneğin içerisine bir tane trabzan örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum, yanındaki gözeneğin içerisine bir trabzan, bir zincir ve tekrar bir trabzan yapıyorum. Her ilmeğin içerisine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan örüyorum. Aralara da bir tane zincir örüyorum. Zincirle beraber toplamda 24 tane trabzan örmüş oldum. Şimdi tığımı şuradan şuraya arkadan batıracağım. İlmeğimi arkaya çekiyorum. Sonra örgümü çeviriyorum. İlmeği arkaya çektiğim gözeneğin içerisinden tığ batırıp ipimi alıyorum. Ve bir gözenek daha olmuş oldu. Şimdi birinci gözeneği önce, sonra ikinci gözeneği tığa alıyorum. İkisini birden çekiyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpe doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine, aynı gözeneğe bir tane daha trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeği atlayıp ondan sonrakine bir trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğa, evet, şunu bırakıyorum. İkincisine tekrar aynı şekilde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan ve aralara 2 zincir. Evet, bu şekilde de. Sıramı tamamladım. 2 zincir çekiyorum. İpi kaydıracağım. Evet, şuraya arkadan tığımı batıracağım. İlmeğimi arkaya alacağım. Ve tığ çekip tekrar örgümü çevireceğim. Aynı yerden tığ batırıp tekrar bir ilmek alacağım. Önce birincisini, sonra ikinci ilmeği tığın üzerine alıp ikisini birden çekeceğim. Ve 3 tane zincir çekeceğim. 2 ve 3. İpi tekrar dolayıp aynı yere bir tane trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzan örüyorum. Devamında 2 zincir çekiyorum. Boşluğu atlayıp şu 2 trabzanın arasına, aynı gözenekte olan 2 trabzanın arasına yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde sıramı tamamlıyorum. Evet, şöyle de göstereyim. Bu şekilde. 5. sıra için ipimi kaydıracağım. Yine 4. sırada kaydırdığım şekilde kaydırıyorum. Şuraya
şu zincire ipimi kaydırıyorum. Bir de trabzanın tepesine kaydırıyorum şuraya. Sonra boşluğun içerisinden ipimi alıyorum. İkisini birden çekiyorum ve 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpi dolayıp tekrar trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. Ve 2 trabzan. Evet, 5. sıramıza başladık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum tekrar. Ve yine şu ikilinin ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde örüyorum. 5. sırayı da bu şekilde öreceğim. Beşinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. 2 zincir çektik. Tekrar ipimizi kaydırıyoruz. 6. sıra için aynı şekilde bir zincire kaydırma, bir trabzanın tepesine kaydırma. Boşluğun içerisinden ipimi alıyorum. İkisini birden çekiyorum ve 3 tane zincirle yine devam ediyorum. 3 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Evet, buralar bu şekilde örülüyor. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde. Aradaki zincir sayıları artmaya başlayacak. Şimdi burada 3 zincir çekiyoruz araya. Tekrar öbür tarafa geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine 2 trabzan yapıyorum. Ve aralara 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Bu şekilde devam edeceğim. 6. sırayı. 6. sıramızı da tamamladık. İpimizi aynı şekilde kaydırıyoruz. Önce zincire, sonra trabzanın tepesine. Sonra boşluktan yine ipimizi alıyoruz. İkisini birden çekip 3 zincirle tamamlayıp tekrar bir trabzan yapıyoruz. Evet, buralar aynı zaten. Şimdi burada 3, 4, 5'e çıkardım zincir sayısını. Evet, aynı şekilde örülüyor. Şuralar 5'e çıktı. Şu zincir sayısı 5'e çıktı. Şimdi bu sıramızı da tamamladık. Tekrar ipimizi aynı şekilde kaydırıyoruz. Evet, bu sıramızda ara zinciri 7'ye çıkartıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, sadece zincir sayıları değişiyor. İpimizi kaydırıyoruz tekrar bir sonraki sıra için. Bu
Bu sırada zincir sayısını ben 9'a çıkardım ama siz 8 olarak devam edebilirsiniz. Bunu en iyi anlamanın yolu kafanıza giyip ölçüye bakmaktır. Sonrasında zincir sayısını 8 olarak belirlediyseniz 8 ile, 9 olarak yaptıysanız 9 ile devam edeceğiz. Ve beremizi kafamıza giyeceğiz. Ne kadar kaç sıra örmemiz gerektiğini o şekilde anlayabiliriz. Ben 13 sırayla bu şekilde 13 sırayla tamamladım. Son sıramı yani 14. sıramın da komplesini trabzan örerek tamamladım. Evet, 13. sıramı tamamladım. Bu şekilde ipimi kaydırıyorum. Boşluğun içerisine bir tane trabzan, trabzanların tepesine birer tane trabzan. Ve şu zincir boşluğunun içerisine de 6 tane trabzan yapıyorum. Hepsini bir arada sık bir şekilde yapmamaya özen gösteriyorum. Evet, sıranın ve berenin bitimindeyim. İpimi doluyorum. Şu kaydırma yaptığım ilmeğin üzerine bir tane trabzan örüyorum. İpimi kaydırıyorum şuraya ve bitiriyorum. Tığ ya da iğne yardımıyla ipimi şuralardan gizleyeceğim. Şu başak sıralarının bitimine düğme dikeceğim şuralara. Şimdi motif yapımına geçelim. İlmeğimi yapıyorum ve 8 tane zincir çekiyorum. Siz düğmenize göre 8 mi, 9 mu, 7 mi çekersiniz, ona göre ayarlarsınız. 8 tane zincir çekiyorum, ipimi kaydırıyorum, zinciri birleştiriyorum, halka oluşturuyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve halkanın içerisine 6 tane sık iğne örüyorum. Tığın üzerindeki ilmeğimi gevşek bırakaraktan sık iğnelerin hepsinin bir köşeye toplanmaması için, evet, bu şekilde ilmeğimi gevşek bırakarak 6 tane sık iğne örüyorum. İpimi kaydırıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sonra ipimi doluyorum. Bir tane trabzan yapıyorum ipi kaydırdığım yere. Sonra 2 defa ipi doluyorum. Bir trabzan yapıyorum aynı yere. Sonra 3 defa doluyorum. Tekrar trabzan yapıyorum aynı yere. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Şuradan tığımı batırıp, bakın şu ilmeğin şuradan üstten tığımı batırıp ipimi kaydırıyorum, zinciri kapatıyorum kaydırma usulüyle. Sonra 2 defa ipi doluyorum tığa ve aynı yere trabzan yapıyorum. Sonra bir defa doluyorum. Aynı yere trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Ve bir sonraki ilmeğe zinciri kaydırma usulüyle kapatıyorum. Evet, sabitledim. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve aynı işlemi bu ilmeğin içerisine de yapıyorum.
Evet, bu şekilde 3 tane yaprak oluşturdum. Çiçek yaprağı. İpimi kesiyorum ve ipimi şuralardan tığ yardımıyla şuralardan geçirip gizleyeceğim. Bir basit motif daha göstermek istiyorum. Onun için tekrar ilmeği yapıyorum. 8 tane zincir çekiyorum. Ve zincirimi halka haline getiriyorum. İpimi şöyle kaydırayım. Tekrar aynı şekilde bir önceki motifte yaptığımız gibi bir tane zincir çekip halkanın içerisine 6 tane sık iğne öreceğim. İpimi kaydırıyorum, 2 tane zincir çekiyorum. Ve tığın üzerine ipi doluyorum. Aynı ilmeğin içerisinden öteki ipimi çekip tığın üzerinde bırakıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Altılı bir lop yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine zinciri kaydırma usulü kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir yanındaki sıradaki ilmeğe tekrar aynı şekilde 6 defa sırayla ipimi tığa dolayıp ilmeğin içerisinden alıyorum ve hepsini birden çekip kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum ve lopu aynı ilmeğin içerisine 2 zincirle sabitliyorum. Bu şekilde 6 tane lop oluşturacağım. Evet, sonuncusunu da ördüm. Şimdi ipimi 2 zincir çekip ipimi kaydırıyorum ve bitiriyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.